Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası dolar kurunun Nisan ayında ve yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladılar. Ekonomist Selçuk Geçer'in YouTube kanalına konuk olan Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ekonomist Meriç Hatası yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun Nisan'ın ilk haftasında 16 Türk Lirası'ya geleceğini söyleyen Köyatası ama burada durmayacak. 18 Türk Lirası bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum. Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum ifadelerini kullandı. Dolar kuru için yıl sonunda 29-30 Türk Lirası olacağını tahmin ettiğini söyleyen Köyatası Selçuk Geçer'in de aynı tahmini yaptığını hatırlatarak, yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık dedi. İşte Meriç, Köyatası ve Selçuk Geçer'in o açıklamaları. Şimdi sen geçen gün dolar kurunu önce 15.80-16 Türk Lirası gelir dedin. Daha sonra bunun duracağı yer 18'ler değil, 22 Türk Lirasıdır dedim. Sonra ben de aldım elime kağıt kalemi enflasyon rakamlarına baktım. Mart'ta dehşet bir gidişat var. Benim bu gidişata göre Nisan'ın ilk haftasında kurda gördüğüm nokta 16 Türk Lirası. Ama burada durmayacak. 18 bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum. Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum. Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada rakam vererek dolar kuru tahmini ile beklentilerini paylaştı. Dolar kuru için tarihte veren Atilla dolar kuru patlayacak dedi. İşte Atilla Yeşilada dolar kuru tahmini. Herkes dolar neden yükseliyor, dolar ne olur gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Ekonomist Atilla Yeşilada'nın yeni dolar yorumu tedirgin edecek cinsten. Atilla Yeşilada en geç yazın patlar ifadesini kullanarak dolar kuru tahmini yaptı. Atilla Yeşilada'nın dolar yorumu öncesinde dolar kuru fiyatına bakacak olursak, dolar kuru güne yine 14 Türk Lirası üstünde başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 14 Türk Lirası 82 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Peki dolar kuru ne olacak? İşte Atilla Yeşilada'dan çarpıcı dolar kuru tahmini. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in yarın yeni yaptırım kararları açıklayacağı yönündeki gelişmeler, dolarda fiyatlamalara neden olurken, dolar kuru ne olur, düşer mi dolar kuru patlar mı merak konusu. Dolar kuru için tedirginlik sürerken, dolarda tansiyon her geçen gün istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada ise, dün akşamki yanında dolar kuru için çarpıcı ifadeler kullandı. Atilla Yeşilada kur korumalı mevduat KKM sisteminin yanı sıra dolar kuru hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Dolar kuru ne kadar olacak? Sorusuna cevap veren Atilla, Yeşilada Mayıs-Haziran aylarına dikkat çekerek, dolar kuru için korkunç seviyeye işaret etti. Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahmininin 16,50 olduğunu hatırlatan Atilla, Yeşilada dolar kurunda bu rakamı aşırı iyimser bulduğunu söyledi. Dolar kuru için tarih veren Atilla Yeşilada dolar kuru tahmini için 18 ile 20 Türk Lirası arası bir rakama dikkat çekti. Dolar kuru yorumuna Atilla Yeşilada şöyle devam etti. Ukrayna savaşı olmasaydı, onun cari açığımızda bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı, belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani eğer Mayıs-Haziran ayında patlama ZSA yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak. TCMB beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 16,5. Ben bunu biraz aşırı iyimser buluyorum. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında bir dolar kuru hedefi var. Ekim'den itibaren duracağı tepe seviyemi o noktadan sonra geçen sefer KKM icat ettiler. Belki şapkadan başka tavşan vardır. Şapkadan başka tavşan yoksa, o zaman döviz kontrolüne geçeceksiniz. Durmaz ki bir kere gittikten sonra. Atilla Yeşilada'nın KM ve dolar kuru yorumunun tamamı şöyle. Şu anda programın hayatta kalan bakın çalışan demiyorum. Hayatta kalan tek ayağı bu kekeme ve hükümet o paralar yeniden dövize çevrilirse,
TCMB rezervlerinin burada oluşacak olan tsunami'yi engellemeye etmeyeceğini de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu bir anlamda bir kötü alışkanlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şeye geldi. Maliyeti ne olursa olsun kek yemeye devam ettirilecek ve oradan gelen döviz de TCMB kaynaklarına giriyor. Döviz kuru sürekli müdahale edilerek doların ve hatta euronun değer kazanması engellemeye çalışacak ki vatandaşın KKM'ye geçmesi için ikinci bir teşvik verilsin. Bunlar günlük bağlamda ya da öngörülebilir vadede çalışabilecek programlar. Ama mesele şu, hastalığı değil, ağrıyı tedavi ediyorsunuz. Yani vücutta kanser ya da ülser ya da migren ne varsa yayılıyor. Sonuçta siz enflasyonla başa çıkamadığımız sürece, siz daha fazla bütçe açığı fazlası üretemediğiniz sürece, siz Türkiye'nin üretimini artırmadığı sürece bir yerde bu patlayacak. Ukrayna savaşı olmasaydı, onun cari açığımızda bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı, belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani hani eğer Mayıs-Haziran ayında patlamaz ise yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak. TCMB beklenti anketi inde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 16,5. Ben bunu biraz aşırı iyimser buluyorum. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında bir dolar kuru hedefi var. Ekim'den itibaren duracağı tepe seviyemi, o noktadan sonra geçen sefer KKM icat ettiler. Belki şapkadan başka tavşan vardır. Şapkadan başka tavşan yoksa, o zaman döviz kontrolüne geçeceksiniz. Durmaz ki bir kere gittikten sonra. Yani bunu bir poker stratejisi olarak görmek lazım. Sizin önünüzde 500 bin liralık çip var. Karşınızdaki pokercini 10 bin liralık çipi kalmış. Size 50 kere rest çekersiniz adamı. Bir tanesini de kazansanız yeter zaten. Bu da öyle bir şey. Merkezde harcanacak döviz kalmadığı anlaşıldığı anda ya da o noktaya yaklaşıldı. Anlaşıldığı anda bireysel spekülatörler, belki yurt dışında Türk lirası short girecek olanlar ve yüksek birikim sahibi tasarruflar tabii ki dövize kaçacak. Dış borç vadesi gelen dış borçlarını ödeyemeyeceği çekincesi ne kapılan kurumsallar da mecburen onlara katılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi, ekonomide yaptığı bütün yanlışlara rağmen önde gelen ekonomistleri dinlemeyip yanlış politikalarına ısrarla devam etmesi sebebiyle TL'de tarihi değer kaybı yaşandı. Şu zamana kadar uyguladıkları bütün yanlış politikaları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün çıktığı bir yayında itiraf etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zaten Türk lirası en zayıf durumda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin, rahat olsun diyerek akıllara zarar bir açıklamaya daha imza atmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu açıklamalara Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya şeklindeki sözlerini hatırlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dolar Türk lirası karşısında yükseldiğinde ekran karşısına çıkıp Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak. Ya 67 liradan toplayalım. Dolarları 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, füze yağsa da, şu olsa da bu olsa da, dolar yükselse de bir kar etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz ifadelerini kullanmıştı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır, çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir, dolayısıyla bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir.
Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.